Herkese yeniden merhabalar. Bugün yine çok güzel, çok şahane bir tarifim var. Çok güzel bir mantı tarifi veriyorum. Şekli şahane, çok şık bir mantı olacak. Hemen yapımını gösteriyorum. Bir büyük boy pancarımı temiz yıkadım, küp küp doğradım ve 1,5 litre su ile beraber kaynattım. İyice kaynayınca suyu azaldı. Sadece 200 milimlik yani bir su bardağı, klasik su bardağıyla bir su bardağı pancar suyumuz kaldı. Pancar suyumu kabıma aldım. Üzerine bir adet yumurtayı ekledim ve bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Yumurtayı iyice çırpıyorum. Üzerine 4 su bardağı un ekliyorum. Sert bir hamur yoğuracağım. Unumu ekledikten sonra yavaş yavaş karıştırıyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Siz unu yavaş yavaş ilave ederseniz daha iyi olur. Daha iyi kıvamını tutturursunuz. Böyle sert olursa sonradan toparlaması çok zor olur. Ben şimdi kasemden çıkardım hamurumu ve masama aldım. Orada iyice böyle çekiştire çekiştire yoğuruyorum. Bu mantıyı ben fırında kurutmayacağım için biraz sert bir hamur yapıyorum. Fırında kurutsaydım bu kadar sert bir hamur yapmama gerek kalmazdı. Ve bu hamur yarım saat dinlendikten sonra yine yumuşayacak. Biraz kendini salacak, açması kolay olacak. Yani bu kadar sert kalmayacak. Hamurumu 3 dakika boyunca yoğurdum. Kıvamı bu şekilde. Makarna hamuru gibi biraz sert oluyor. Yani kulak memesi kıvamından daha sert bir kıvam olacak. Bu şekilde söylersem daha iyi olur. Hamurumu toparladıktan sonra aynı kabıma alıyorum. Üzerine poşet geçirip dinlenmeye bırakıyorum. Tam yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saat dinlendikten sonra iç harcımı hazırlıyorum. Çok önceden hazırlamayın ki çok fazla sulanmaması için. Büyük bir boy soğanı küp küp küçük küçük minik minik doğradım. Üzerine 250 gram kıyma, orta yağlı kıymayı ekledim. Pul biber, karabiber, kimyon ve tuz ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. İsterseniz yarım demet maydanoz da ekleyebilirsiniz. Maydanoz da güzel olur. İç harcımı iyice hazırladıktan sonra kenara alıyorum ve hamurumu açmaya başlayacağım. Dinlenen hamurum görüntüde gördüğünüz gibi yumuşamış, kendini iyice salmış. İki beze halinde açacağım. Diğer bezenin üzerine poşeti geçirip tek kenara aldıktan sonra açacağım bezeyi sadece 30 saniye böyle tek elle toparlıyorum ki hamurum pürüzsüz olsun. Her zaman bu ikinci yoğurmayı yapıyorum ki hamurlarım pürüzsüz olsun, güzel olsun diye. Biraz tuz masama döküyorum ve hamurun üzerine de döküyorum. Yavaş yavaş merdaneyle açıyorum. Şöyle döndüre döndüre açıyorum. Sonra normal oklavama alacağım. Sert hamurlarda oklava ne kadar kalın olursa o kadar iyi olur. O kadar güzel açılır. İnce oklavalarda biraz daha zor açılıyor. Biraz daha sıkıntılı oluyor. Görüntüde gördüğünüz gibi ilk başta un döktüm. Daha da un serpmedim. Tek o unla idare ettim. Ve hamurumu bu şekilde, yufkamı bu şekilde büyük bir yufka olana kadar açtım. Arada bir böyle ters çevirerek de açtım ki her tarafı güzel olsun, eşit olsun diye. Özellikle kenar kısımlarına bastırarak açalım ki hamurun kenar kısımları çok kalın kalmaması için. Ve yufkamı büyük bir yufka şeklinde açtım. En son aşamada hafif biraz un serptim. Öyle açtım. İnce güzel bir hamuru açtım. Su böreği yufkası kıvamında olacak. Su böreği yufkası nasıl açıyorsak bu hamur da bu yufka da aynı o şekilde olmalı. Çok kalın olursa yufkalarımız çok büyük büyük kaba kaba ve çok hamur hamur olur, çirkin olur. O yüzden tam su böreği kıvamında yufkalar açmalıyız. Açtım yufkayı şöyle klasik çay bardağıyla hepsini böyle yuvarlak bir şekilde kesiyorum. Çok kolay bir şekilde kesiyor. Hamuru açtıkça hamur zaten yumuşadı ve yayıldı. Bardakla da çok kolay bir şekilde kesildi. Şimdi artan hamurları çıkarıyorum.
O hamurları tekrar açacağım arkadaşlar. O kenardan çıkan hamurları güzel böyle bir toparlıyorum. Poşete sarıyorum. Bütün hamurları açana kadar o yumuşayacak. Onları tekrar açacağım. Onları dondurucuya atacağım. Böyle küçük küçük kestiğimiz yufkalarımızı dört tane üst üste, ucu üst üste gelecek şekilde, görüntüde gördüğünüz gibi ucu üst üste gelecek şekilde koyuyorum. Hafif parmağımla bastırdım ve kıymayı koydum. Kıymayı koyduktan sonra katladım ve rulo şeklinde sardım. Böyle gül şeklini aldı ve çok güzel, çok şık oluyor. Şöyle birkaç tane göstermek istiyorum. Şöyle tek tek dörder dörder. Sadece 3 kısımları üst üste gelecek şekilde koyuyoruz. Ve kıymamızı üzerine yerleştiriyoruz. Çok fazla da kıyma koymayın. Böyle çok köfte yemiş gibi olmayın. Normal mantıya her bir tanesine ne kadar koyuyorsak ona göre eşitlerseniz daha kolay olur sizin için. Şimdi kıymamı koydum. Tekrar böyle bir kat katlıyorum. Ve rulo şeklinde en uçtan sona kadar bu şekilde katlıyorum. Çok kolay, çok pratik gerçekten. Hiçbir zahmeti yok. Diğer mantılardan çok daha kolay. Boğaça mantısı yapamayanlar çok kişi yazdı. Abla ben yapamıyorum, elime yapışıyor falan. İşte bu da size bir fırsat. Değişik, güzel, şık sunumlar yapabileceğiniz, misafirlerinizi gönül rahatlığıyla ağırlayabileceğiniz güzel bir mantı tarifi. Hem de bunu yaparken baya bir hava atabilirsiniz tabii ki. Gerçekten de çok şık ve yemesi de çok keyifli, çok güzel oluyor. Ve bütün gül mantılarımı bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi diğer yufkayı da açıp aynı şekilde bunların yanına diziyorum. Bu şekilde dizdim. Hepsini şimdi pişirmeye geçiyorum. Kenarlardan çıkanları da bunları piştikten sonra onları da yapıp dondurucuya atacağım. İstediğim zaman çıkarıp afiyetle yiyeceğiz. Bir büyük boy soğanı yine küçük ince ince doğradım. Önce yarım ay şeklinde, sonra soğanı dörde bölüp ince ince doğradım. Yani minik minik değil. 3 diş sarımsakla beraber yarım çay bardağı kadar sıvı yağ da kavurdum. Üzerine bir büyük havucu rendeleyip ekledim. Onu da iyice kavurduktan sonra bir yemek kaşığı salçayı ekledim. Karabiber, pul biber ekledim. Salçanın kokusu gidene kadar iyice kavuruyorum. Haşladığım pancarı da ekliyorum. Küp küp doğramıştık, suyunu almıştık. Ve tencerenin dibine suyu çalkalayınca yarım su bardağı da pancarın suyundan kaldı. Onu da ekledim. Ve bir su bardağı daha su ekledim. Normal içme suyu, kaynar falan değil. Ve bunun kaynamaya bırakacağım. 2 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar da toz biberi ekliyorum. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Bu kaynadıktan sonra mantılarımızı koyacağız. Sebzelerim kaynamaya başladı. Tam bu aşamada artık mantıları koyabiliriz. Mantılarımızı tek tek yerleştiriyorum tencereye. Her bir kişi 4 mantıyla doyuyor arkadaşlar. Baya bir doyurucu. Lezzetinden hiçbir taviz vermiyor. Gerçekten çok lezzetli. Aynı mantı gibi. Yani pancar kokusu gelecek diye korkmayın. Çünkü pancarı önceden haşladım. Eğer çiğ çiğ rendeleyip koysaydım belki kokabilirdi ama önce haşlayıp o yüzden suyunu aldım ki koku oluşmasın. Mantılarımı ekledim. Kapağını kapatıp tam 5 dakika boyunca kaynattım. Bütün suyunu çekti. Görüntüde gördüğünüz gibi şahane oldu. Şimdi istediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Ben tabağıma alıyorum. Görüntüsünde de hiçbir değişiklik yok. Hafif yumuşuyorlar. Ama çok fazla dağılma olmuyor. Çünkü bol suyun içine atmadık. Çok dağılmadılar. Çok karıştırmadık. İstediğimiz servis tabağımıza alıyoruz ve tam orta kısmına da sebzelerimizi koyuyoruz. O sebzelerimiz de birbirine çok yakıştı. Salata gibi oldu. Çok hoş oldu. Sebzeleri orta kısma koydum. Bir tane daha gül mantıdan üzerine koydum. Yoğurt yaptım. Sarımsaklı ve kekikli yoğurt yaptım.
Onu servis tabağına alırken herkes istediği kadar tabağına koyabilir. Şimdi sadece böyle görüntüsü hoş olsun diye birkaç damla damlattım. Muhteşem bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel. Beğenmezsem, hoşuma gitmeyen hiçbir şey sizinle paylaşmıyorum. Güzel olmayan hiçbir şey paylaşmıyorum ki malzemeleriniz ziyan olmasın. Şöyle kıvamını da göstereyim. Tadı da şahane oldu. Lezzeti de şahane oldu. Görüntüsü de çok güzel. Tam misafirlik bir mantı. Çok da güzel pişti. Hiç merak etmeyin. Hani içi çiğ kalır diye düşünmeyin. Kesinlikle çiğ kalmıyor. Çok güzel pişiyor. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim.